Herkese merhaba. Working Crypto'nun bu bölümünde Binance'ın pazarlama direktörü Harika Erdoğan'la birlikteyiz. Sohbetimize başlayalım. Nasılsınız? Çok teşekkürler Elif. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hoş geldiniz bu arada. Sorularıma başlamadan önce sizi ve Binance'ı biraz tanıyabilir miyiz? Gerçi Binance'ı tanıtmaya pek gerek yok ama yine de sizden duymak isteriz. Tabii şöyle kısaca hatırlatalım dinleyenlere. Binance 2017 senesinde bir kripto borsası olarak kuruldu ve kurulduğu günden bu yana, aslında kurulduğu günden değil de kurulduğunun 6. ayından itibaren de sektörün lideri konumuna taşıdı kendisini. Ve yaklaşık 7 sene olmasına rağmen Binance'in kuruluşunun hala da lider olma şeyini sürdürüyor. Burada baktığımızda aslında Binance bir kripto borsası olarak kuruldu diyorum ama sadece bu süreçte yaptığı şey sektörde liderlik değildi Binance'in. Aynı zamanda bir ekosistem inşa etmekte. Bu ekosistem nedir? Merkezine kripto borsasını alan ama onu çevreleyen, mesela toplumdan aldığını topluma veren bir yardımlaşma kuruluşu. Binance Charity diyoruz biz buna. Dünyanın farklı yerinde ihtiyaç sahibi insanlara ve topluluklara yardımcı olan bir dayanışma mekanizması. Bunun dışında bir kuluçka merkezi olan Binance Labs. Bu sektörle ilgili, kripto ile ilgili, blockchain ile ilgili doğru bilgileri almak isteyen kişilere yardımcı olan Binance Akademimiz gibi aslında etrafında bir sürü yan aslında inisiyatifleri barındıran bir ekosistem yarattı. Tabii bunu yaparken de her zaman işin kalbine müşterilerimizi ve kullanıcılarımızı koyuyoruz. Çünkü bizim misyonumuz paranın özgürlüğü. Biz her zaman bu paranın özgürlüğünü kullanıcılarımıza nasıl verebiliriz diye kafa yoran bir şirketiz. Her ekip yaptıkları her işte bunu pazarlamadan insan kaynaklarına, product tarafından, ürün tarafından, müşteri hizmetlerine kadar söyleyebilirim rahatça. Biz bu işleri yaparak müşterimize ne kazandırıyoruz? Müşterimizin hayatına hangi kolaylıkları getiriyoruz diye sürekli kafa yoran bir ekibiz. Dolayısıyla onlara sunduğumuz komisyon avantajları, yenilikçi ürünler, hayatlarını kolaylaştıran fonksiyonlar uygulamamızdaki ve web sitemizdeki sürekli müşterilerimiz için çabalayan ve çalışan bir şirketiz diyebilirim size. Sizi kısaca tanıyabilir Tabii. miyim? Ben yaklaşık 2 senedir Binance'de çalışıyorum. Binance'in pazarlamasını yönetiyorum Türkiye'de ve farklı ülkelerde. Bundan önce bir e-ticaret şirketinde çalıştım, telekom şirketinde çalıştım. Çok uzun bir bankacılık tecrübem var. Dolayısıyla finansla ve teknolojiyle aslında ilişkim buradan kaynaklanıyor. Ve bundan yaklaşık 3-4 sene önce kriptonun çok popülerleşmesiyle birlikte ben de çok merak salmıştım. İşte bu teknolojiye, birikimlerim vardı, bunları nasıl yönetebilirim, nasıl bunları dağıtabilirim, riskleri vesaire diye ve kripto ile tanıştım. Çok hoşuma gitti, çok sevdim. Paranın özgürlüğünü gerçekten hissettim bu teknolojiyle ilk çalıştığım zaman. Ve daha sonra da Binance çıktı karşıma. Binance biliyorsunuz dünyanın lider blockchain altyapı sağlayıcısı ve ekosistemi diyoruz artık bu saydığım sebeplerden dolayı. Ve yaklaşık bu süreden beri de Binance'de çalışıyorum. Farklı ülkeleri yönettim bugüne kadar. Yönettiğim ülkeler sürekli değişti. Temel olarak pazarlamasından sorumluyum şu anda da. Peki harika. Kripto sektöründe çalışmak nasıl bir deneyim? Çünkü daha önce farklı sektörlerde de bulunmuşsun. Aslında ilişkili ama bir yandan da çok farklı bir sektör kripto sektörü. Tamamen senin kendi iç dünyanda nasıl hissettirdi sana ve o dediğin hani paranın özgür olmasından başlayan yolculuk iş hayatına kadar gitti. Nasıl tanımlarsın hepsini? Kripto sektörü çok dinamik bir sektör. Bu benim karakterime çok uyuşan bir şeydi. Ben o yüzden kripto sektörüne girdim. E-ticaret de öyleydi. Ben e-ticaret sektöründe çalışırken hep şunu diyordum. Allah'ım ne kadar böyle hızlı bir sektör. Ben bundan sonra bu kadar hızlı bir sektörde herhalde çalışamam. Sonra Binance'e gelip şu an aynı şeyin 10x'ini Binance için düşünüyorum diyebilirim sana. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki bir sektörde. Yani dün konuştuğumuz şey bugün bize eski gelebiliyor bu sektörde. Çünkü baktığımız zaman böyle hani onlarca yıllık geçmişi olan bir sektör değil ve her şey daha yeni gelişiyor. Biliyorsunuz işte çeşitli ülkelerde regülasyonlar çıkıyor, yenilikçi uygulamalar çıkıyor. Bazı ülkelerde bazı şeyler yeni kabulleniliyor vesaire. Dolayısıyla sürekli kendi içinde bir devinimi olan ve sürekli bir gelişimi olan bir sektör. Dolayısıyla ben bu sektöre giriş yapmanın henüz daha yeni böyle topluluklar tarafından kabul edilmeye başlandığı bir süreçte bu sektöre girmenin çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum herkes için. Neden? Birincisi yeni bir sektör. Eğer bu sektöre şu an giriş yaparlarsa yeni yetenekler ve kendilerini geliştirirlerse, yani bu sektörün hızlı kadar bir hızla kendilerini geliştirirlerse geleceğin aranılan, istenilen, bu sektörde sözü geçen insanları olurlar. Bir ikincisi bu sektörde
hakikaten bilgi çok önemli. Binance'de de baktığınız zaman yaş ortalaması oldukça düşük. Çünkü okuryazarlığı zor olan ve gerçekten de temel teknik bilgiye çok ihtiyaç olan bir sektör. Aslında ben de tam onu soracaktım. Evet. Hani senin deneyiminden devam edecektim. İşe alım süreçlerinde ne gibi özelliklere bakıyorsunuz? Bu sektörde çalışmak isteyenler nasıl olmalı? Kendiliğinden geçildi. Evet. Teşekkürler bu arada. Rica ederim. Ben o kadar seviyorum ki bu sektörü ve bu sektörde çalışmayı, böyle daldan dala da atlamış güzel. olabilirim. Birincisi benim söyleyeceğim şey genç yetenekleri ve herhangi bir yetenek. Evet. Bu sektör çok başka bir sektör. Dinamikleri çok başka. Birincisi, eğer böyle çok konfor alanına alışkın, işte ben 9-5 çalışırım, ondan sonra kapatırım kafamı, dükkanı zihniyetinde bir insansınız, ki bu da olabilir. Yani böyle kişiler de olabilir. Bu bir tarz, bu bir yaşam şekli. Kesinlikle. Bu sektör kesinlikle o gruptaki arkadaşlarımıza göre değil. Biz mesela uzaktan çalışıyoruz Binance olarak. Uzaktan çalışmak çok rahat görünebilir. O işte uzaktan çalışıyorum falan gibi, ama içine girdiğinizde aslında çok daha fazla sorumluluk gerektiren bir şey. Çünkü siz işin sahibi oluyorsunuz. Sizi denetleyen, işte kaçta molaya çıktınız, kaçta yemek yediniz ya da işte doktor randevusuna dışarı gittiniz, sizi takip eden birisi yok. Ama günün sonunda size verilen zorlu görevleri belirli bir süre içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Bu da sizi aslında bir girişimci yapıyor otomatik olarak. Yani bir kurumsal girişimci oluyorsunuz bu sektöre girince. Evet, bir yerde maaşlı olarak çalışıyorsunuz belki, ama aynı zamanda da kendi işinizi yönetme size şansı veriyor. Tıpkı düşünsenize yeni girişimler gibi. Siz eğer işinizi çok iyi yönetirseniz, buna sürekli kafa yorarsanız, kendinizi sürekli geliştirirseniz, o girişiminiz ayakta kalıyor. Burada girişiminiz sizsiniz. Ama tam tersi bir şekilde devam ediyorsanız maalesef doğal seleksiyonla eleniyorsunuz. İkincisi de gelişmeleri çok yakından takip etmek. Az önce söyledim, yani geçen hafta konuştuğumuz bir konu bugün için çok artık şey olmuş Çok hızlı. olabiliyor. Çok hızlı, evet, değişmiş olabiliyor. Bambaşka bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Bu çok önemli. Bir de bizim kültürümüzde de var olan bir şey hardcore. Yani bu sektör tamamen müşterilerle ve kullanıcılarla ayakta olan, onların güveniyle, onların size duyduğu itimatla ayakta duran bir sektör. Dolayısıyla burada her yaptığımız işte müşterileri odağa koymak, proaktif olmak, onların bir derdi, bir problemi olduğu zaman ya da onların ihtiyaçlarına çok hızlı hareket edebilecek çeviklikte olmak burada çok önemli. Yani çevik olmak, kendini sürekli geliştirmek, bir girişimci kafasıyla yaptığı işe kendini vermek, disiplinli olmak ve teknik bilgiyi de yaptığı her şeye donatmak çok önemli burada. Çünkü teknik bir iş yapıyoruz baktığımız zaman. İşimiz sürekli, değil mi? Ekranlarda böyle inen çıkan grafikler vesaire, işte rakipler ne yaptı? Yaptığımız işte kampanyanın analizi ne oldu? İşte kullanıcımız aplikasyonda en çok hangi uygulamayı sevdi? Buraları niye tıklamadı? Yani hep kafayı yormamız gereken, hep kafamızın 7/24 çalışması gereken bir sektör burası. Ve şunu da duyuyorum söylediklerinden, yanlışsam lütfen düzelt. Hani hangi departmanda olursan ol, iletişim becerin çok yüksek olmalı. Tabii. Çünkü uzaktan çalışıyorsun ve dediğin gibi belki o an dışarı çıkman gerekiyor. İşte raporu belki akşam hazırlaman gerekiyor veya araştırmayı akşam yapman gerekiyor. Ama bunu koordine etmesi gereken taraf olduğun için iletişim becerin gerçekten çok yüksek olmalı ki kendi işini yönetir gibi yönetmen, otokontrolün çok yüksek olmalı. Çünkü uzaktan çalışmak gerçekten kulağa çok kolaymış gibi geliyor, ama işin içine girdiğinizde dediğiniz gibi bir sürü dinamik var ve bazı özellikler çok daha kritik öneme sahip. İşte iletişim becerisi, dediğiniz gibi koordine olma. Bunları da bilmekte gerçekten fayda var. Çünkü o rutine alışmanın, rutinden çıkmanın zorluğu farklı bir boyut. Yaşamadan çok anlaşılabilir mi? Evet. Bilemiyorum, ama bambaşka hızlı bir sektörden bahsediyoruz. 7/24. 7/24, tamamen dediğin gibi 7/24. Mesela işte ETF'lerin onaylandığı açıklandı Amerika'da. Bizde saat kaçta hatırlamıyorum. Böyle bir saat falan bakmamışım. Bizim bir iç yazışma sistemimiz var. Mesajlara bir baktım 99 plus kızı. Allah'ım dedim, ben ne kaçırdım, böyle bir saat bakmadım. O kadar kız var. Bir de çok güzel bir noktaya değindin uzaktan çalışmakla ilgili. Şimdi uzaktan çalışınca insanlar birbirlerini böyle fiziksel olarak görmedikleri için hep bir mesajlarla yazışıyorlar, iletişim kuruyorlar. Mesajda da maalesef işte mimik, res falan olmadığı zaman bir şey yazıyorsunuz ve yazdığınız şey karşı taraftan çok farklı şekillerde anlaşılabiliyor. Çok kolay yanlış anlaşılma Çok kolay. oluyor. İşte diyalog kurmak, negotiation dediğimiz uzlaşmayı sağlamak. Birisi size bir şey yazıyor, ya bu da bana ne demiş şimdi, bu da denilecek şey mi diyebilirsiniz, ama o kişi belki onu hiç düşünmemiştir. Tak diye yazmıştır. Hani günümüz bir de iletişim dili değişti ya, yazışma, mesajlaşma tool'larında falan. Dolayısıyla bu uzaktan çalışma azıcık insanları uzaklaştırıyor. Bu uzaklığı aslında yakınlaştıracak iletişim kabiliyetine de sahip olmak
Eğer bu alanda da bir gelişim noktası varsa şirketlerin de muhakkak çalışanları desteklemesi gerekiyor. Sektörün zorluklarını biraz konuştuk, avantajlarını, dezavantajlarını. Sektör içerisinde yeni başlamak isteyen genç arkadaşların alması uygun olabileceğiniz eğitimler var mı aklınızda? Hani öneri olarak buradan bizi dinleyen insanlar da bu eğitimleri bulabilirler internette keza. Fakat siz işin içinde olan biri olarak hani şu noktalar daha kritik dediğiniz veya hali hazırda farklı sektörlerde çalışan ama kripto ile ilgili duyan çok fazla insan var. Ve bu insanlar kariyer değişikliği de yapmak isteyebiliyorlar. Son dönemde sıkça karşılaşılıyor bununla. Hani bu insanlar için de ayrıca var mı bir öneriniz? Şu eğitim daha iyi olabilir veya şu konularda kendini geliştirirlerse daha kolay iş değiştirebilirler gibi. Evet, bu sorunu şöyle cevaplayabilirim. Aslında ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi teknik kısım, bir tanesi de kişisel gelişim kısmı. Teknik kısımda bu sektörde mesela biz de Binance olarak buna çok dikkat ediyoruz. Kişinin Web3 ile ilgili, blockchain ile ilgili, kripto ile ilgili, yapay zeka ile ilgili bilgisinin olması çok ileri düzeyde olmayabilir ama en azından bu konularla ilgili bir bilgi sahibi olması, işte dünyadaki gelişmeler neler, işte rakipler ne yapıyor vesaire gibi konularda teknik bilgi çok önemli. İsterse yazılımcı olsun, isterse işte pazarlama, insan kaynakları vesaire gibi fonksiyonlarda olsun. Çünkü bir ucunu bıraktığınızda gerçekten yakalamanız çok zor bir sektörden bahsediyoruz. Çok hızlı olması sebebiyle. Birincisi teknik gelişim kısmı. Burada bizim akademimiz var. Binance'ın bir akademisi var. Burada onlarca dilde yüzlerce içerik var. Burada dikkat etmesi gereken şey arkadaşlarımızın bu bilgileri nereden öğreneceklerine çok dikkat etmeleri. Çünkü henüz zaten oturmuş bir sektör olmadığı için çok farklı insanlar çok farklı tarzda bilgiler verebiliyorlar. Öğrendikleri bilgi kaynağının çok doğru ve güvenilir olduğundan çok emin olsunlar. Bu noktada da ben herkesi Binance.com'daki bizim akademimize yönlendirebilirim. Tamamen bizim Binance'daki ekiplerimiz tarafından oluşturulan içeriği tamamen doğru, güvenilir bilgiler var. Aklınıza ne gelirse her konu var. İşte Web3 var, Futures var. Yani aklınıza gelebilecek her şey var orada. Onları takip edebilirler. Onun dışında çok güvenilir influencerlar var bu konuyla ilgili ama bu konuda da yine çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok yeni bir sektör olduğu için çok derinlemesine bilgisi olmayan insanlar da bazı şeyler açıklayabiliyorlar, bazı bilgiler verebiliyorlar. Bu bilgiler yanıltıcı olabiliyor. Bu noktada da çok emin oldukları, güvendikleri kişileri takip etmelerini önerebilirim. Onun dışında da sizin gibi yayınları, güvenilir yayınları takip etsinler. Çünkü orada dünyada neler oluyor? Sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerinde ne oluyor? İşte bir ülkede regülasyon değişmiş, bir başka ülkede bir ürün çıkmış ya da bir sürü gelişmeler var sektörle ilgili. Bunları takip etsinler. Teknik tarafı böyle. İşin soft skill tarafı, kişisel gelişim tarafında da bu sektör çok kolay bir sektör değil. Çünkü çok ani yükselişler, inişler ve değişimler olan bir sektör. Dolayısıyla insanların mental olarak kendilerini hazırlamaları gerekiyor bu sektöre. 150 senelik bir şirket yok bu sektörde ya da işte 200 senelik bir geçmişi yok bu sektörün. Bazı şeyler çok oturmuş değil. Dolayısıyla burada hani hep iş ilanlarında da olur ya böyle çok esnek çalışma şekline hazır mısınız? Burası gerçekten çok esnek. O yüzden burada disiplin çok önemli. İnsanın gerçekten kendini bilmesi, disiplin, kendini organize edebilmesi, onun dışında zorluklarla mücadele edebilmesi, uzlaşma becerilerinin çok yüksek olması. Çünkü bu sektördeki şirketlerin birçoğu uzaktan çalışıyor. Bu bir avantaj ama bazı kimseler için dezavantaj olabilir. Özellikle disiplin seviyesi düşük insanlar için çok sistemin hemen dışına çıkmaları için maalesef bir dezavantaj olarak görebiliriz. İnsanlar kendilerini disiplinle, kendilerini geliştirerek ve gerçekten duygu dünyalarında güçlendirerek aslında bu sektörde var olabilirler. Çünkü dediğim gibi hani yükseliyor, alçalıyor, direnç oluyor, yeni bir kavram geliyor, hemen bir kampanya yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben mesela birçok ülkeye baktığım zaman Avustralya'ya baktığım zaman Avustralya ekibim mesela benim aramızda 10 saat var. Onlar için onlar yatıyorlar, ben kalkıyorlar ya da tam tersi oluyor. Böyle gece uyandığımda falan hemen bir bakıyorum bana mesaj atmışlar mı falan. Bütün bunlara çok hazırlıklı olmak gerekiyor. Hem kişisel anlamda hem de teknik anlamda kendilerini çok donanımlı hale getirmeleri gerekiyor. Çünkü bu sektör o kadar gelişen bir sektör ki bundan 2-3 sene sonra rekabetin çok daha büyük olacağını göreceğiz yetenekler arasında. O yüzden şu anda bu sisteme dahil olmanın tam sırası. Çok iyi bir şekilde donanım kazansınlar arkadaşlarımız. Bence bir an önce girsinler. Ben özellikle bilgi kirliliği konusuna değindiğiniz için sevindim. Çünkü daha önce buna değinme fırsatımız da olmamıştı. Çok önemli bir şey. Çünkü dediğiniz gibi çok fazla bilgi veren kaynak var. İnternet zaten
maalesef çok kontrollü kullanmamız gereken bir şey. Çok basit şeylerde bile çok farklı şeyler görüyoruz. O yüzden her iki böyle bir mesele için verdiğiniz bilgiler çok aydınlatıcı ve bence adres de gösteren yerler oldu. Ve demek ki şu söylediğiniz şey de açıkçası şu konuşmanın doğru anda olduğunu da düşündüm. Hani rekabet artacak ve yetenekler arasında bir nokta. O zaman doğru anda doğru şeyi konuşuyor olmak da çok hoşuma gitti. Geç kalmış olmadık bir nevi. En azından şimdiden bunu duyan, dinleyen genç insanlar için bir fikir edinebilecekleri bir şey olacak. Peki işe alımda zorlandığınız konular var mı? Var. Zorlanıyoruz. Ya şöyle Elif, zorlanıyoruz da çok açık, samimi bir şekilde söyleyeyim. Şimdi mesela bir departmandan örnek vereyim sana. Ürün departmanından. Şimdi daha önceki tecrübelerinde işte FMCG'de çalışmış olabilir, işte telekomda çalışmış olabilir, bankada çalışmış olabilir, benim gibi e-ticarette çalışmış olabilir. Yani işin aslında teknik tarafını çok iyi bilebilir. Yani bir product nasıl ortaya çıkarılır? O ürün nasıl geliştirilir? İşte bunun testleri nasıl yapılır? İşte tekrardan bunun şeyleri geri bildirimiyle birlikte ürün nasıl son haline getirilir falan filan gibi süreçleri çok iyi bilebilir bir insan. Ama kripto sektörü, defalarca söyleşimizde söylediğim gibi, veya blockchain sektörü o kadar yeni bir sektör ki bu pozisyonlardaki arkadaşlarımızın aynı zamanda evet kendi mesela ürün tarafındaki bilgileri çok iyi olması lazım ama kriptoyu da çok iyi bilmesi lazım. Çünkü düşünsene, müşteriler için bir uygulama geliştiriyoruz. Bir uygulamamız var bizim Binance olarak, bizden örnek vereyim. Ama bir trade işleminin nasıl yapıldığını bilmiyor. Ya da bir ürün çıkarıyor, ürünün kullanıcı tarafından nasıl kullanıldığına çok hakim değil. Bu ikisi uyuşmadığı zaman o ürünün başarıya kavuşması maalesef mümkün değil. Biz hem kripto tarafını çok iyi bilen, hem de yaptığı rolün teknik tarafını çok iyi bilen kişileri buluşturmakta birazcık zorlanıyoruz. Çünkü az önce saydığım profil, işte FMCG'de orada burada çalışmış insanlar, tecrübeli insanlar ama ya kriptoyu bilmiyorlar ya da çok iyi kriptoyu bilen insanların o tarafı birazcık eksik kalıyor. Bu noktada da bir zorluk yaşadığımız doğru sektör olarak. Bir ikincisi az önce söylediğim şey mental olarak hazırlıklı olmak bu sektöre. Yani bu sektör zorlu bir sektör. Rahat bir sektör değil açıkçası. Yani benim içim hiçbir zaman içimde bitmeyen bir huzursuzluk var benim her gün böyle. Acaba ne olacak vesaire. Takip ettiğimiz mesela bazı konular var. İşte bu konuların sonucu nasıl olacak? Bu bizim işimizi nasıl etkileyecek? Ben mesela pazarlamaya bakıyorum. Bu değişimler benim pazarlamadaki hazırladığım bu çeyreklik planlarımı nasıl etkileyecek diye hani sürekli bir şey oluyor içinizde. Bir kuşku oluyor, sürekli bir kaygı oluyor. Ya da işte her şeyin deadline'ı, bitme süresi bizim gibi hızlı şirketlerde ya yarın oluyor ya dünmüş aslında. Dolayısıyla mental olarak kendini hazırlama konusunda insanların yine bir sıkıntı, bir zorluk olduğunu görüyorum. Çok çelik gibi aslında sinir ve çelik gibi moral motivasyon gerekiyor. Çünkü uzaktan da çalıştığınız için hani hiç kimse size böyle el bebek gül bebek motivasyon vermiyor. Sabah 9'da kalktığınızda 9'u 3 geçe masanın başında mesaiye başladığınız bir dünya hayal edin. Ve hızlıca insanlar size merhaba nasılsın falan filan demeden hızlı bir şekilde bir şeyler sorduğunu, sizden bir şeyler beklediğinizi düşünün. Bu gerçekten kişisel anlamda çok büyük bir gelişim ve değişime itiyor insanı. Bu birazcık zorluk olarak çıkabilir. Son olarak da yazılım tarafından bahsedebilirim. Blockchain tarafındaki yazılım dünyası şu an çok popüler. Herkes bunu konuşuyor, yazılım tarafını. Fakat bu alanda gelişmiş adetsel olarak insan kaynağı bulma konusunda da yine bu sektörde bir zorluk var. Bunu da söyleyebilirim. O yüzden özellikle üniversitelerin mühendislik alanında okuyan arkadaşlarımıza bizim gibi şirketlerin yaptığı bu aidiyetonlara ya da topluluk buluşmalarına katılmalarına çok önemli tavsiye ediyorum. Çünkü bu topluluk buluşmalarında ya da bu aidiyetonlarda çok güzel mentorluklar veriliyor. Gerek yazılımsal anlamda, gerekse de az önce söylediğim motivasyonel anlamda. O yüzden kendilerini geliştirmeleri için çok önemli. Bizim gibi şirketleri takip etsinler ve karşılarına çıkan bu fırsatları mutlaka değerlendirsinler. Geçen bir yerde söylemiştim. Hani bana harika 20 yaşında dönsen kendine ne öğüt verirdin diye. Kesinlikle şunu öğütünü verirdim. Bir, önümdeki seçeneklerin ve fırsatların farkına varırdım. Bence hayattaki en önemli şey bir şeylerin farkına varmak. İkincisi farkına vardıktan sonra bu seçeneklerimin içinde olmak, o seçeneklerimle ilgili gerçekten aksiyoner anlamda bir şeyler yapmak için her kapıyı zorlardım. Her şeyi yapardım. Yani biraz daha yırtık olurdum tabiri yerindeyse. Daha fazla yeri denemek, Evet, daha fazla şansı denemek. Evet. Kesinlikle öyle. Bizim dönemimizde o kadar şey yoktu. Ben LinkedIn'in çıktığını hatırlıyorum mesela. Şu an benim ekibimdeki genç arkadaşlarım LinkedIn
LinkedIn'le doğdular. Yani bunların hepsi birer fırsattı. İşte LinkedIn'den, Telegram'dan, oradan buradan bağlantılar kursunlar. Bizim gibi profesyonellere sorular sorsunlar. Bizimle birlikte networking yapmak için bir şekilde girişimlerde bulunsunlar. Bunların hepsi gerçekten onların gelecekteki kariyerleri için bence çok önemli adımlar. Çekinmesinler, utanmasınlar. Devir artık o öyle bir devir değil, kendini gösterme devri. O yüzden benim verebileceğim tavsiyeler bunlar arkadaşlarımıza. Binance dünyanın çalışan sayısı bakımından en büyük şirketi ve dolayısıyla burada oluşturduğu iş kültürü kripto sektörünü etkiliyor. Yaptığı her şey kripto sektöründeki iş hayatı kurallarını da hem etkiliyor hem oluşturuyor bence. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Elif, hatırlarsan konuşmamın başında demiştim. Binance 2017 yılında kuruldu ve kuruluşunun 6. ayından itibaren de liderliği eline aldı ve 7 senedir de sektörün lideri konumunda. Bu aslında bir tesadüf değil, bu bir şans değil. Bunun olmasının arkasında aslında çok önemli sebepler var. Bu sebepler de Binance'in değerleri. Bizim değerlerimiz var ama bu değerler klasik olarak hani böyle şirketlerde duvara asılır ya, böyle önünden geçersin gidersin. Öyle değerler değil gerçekten. Bizim iliklerimize kadar yaşadığımız ve işimizde yaşattığımız değerler. Bunlar nelerdir? Birincisi, müşterileri gerçekten yaptığınız işin odak noktasına koymak. Bu belki birçok insanın söylediği biraz klişe gibi gelebilir ama hakikaten öyle. Yani biz mesela ben pazarlamada çalışıyorum. Direkt olarak hani bir müşteri iletişimi departmanına kadar birebir çalışmasam da yaptığım her kampanyada ya da yaptığım her iletişimde hep bunun derdine düşüyorum. Ya bu kampanyayla ben müşterilere ne verebilirim? Onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabilirim? Ya da bu ürünü onlara nasıl anlatabilirim ki kolay bir şekilde anlasınlar ve bizim paranın misyonu, özgürlüğümüze ben bunu araç olarak kullanabileyim. Çünkü paranın misyonu nedir? Mesela ikinci değerimiz de bu. Paranın misyonu bir aracı olmaksızın insanların kendi varlıklarını, kendi asetlerini, kendi yaptıkları araştırmalara ve kendi doğrularına göre aslında bir şekilde yönlendirmeleri. Biz buna araç oluyoruz. İkinci misyonumuz bu. Üçüncüsü, bizim çok önemli bir iç değerimiz var. O da hardcore olmak. Yani yaptığımız her işi gerçekten ciddiyetle, özenle, hızlı bir şekilde çözüm odaklı olarak yapmak. Yani bizde hiçbir şey 2 gün, 3 gün açık kalmaz. Muhakkak çok hızlı bir şekilde biter. Bu gibi aslında bir diğeri de mesela toplumdan aldığını topluma vermek. Binance Charity'den bahsettim. Biz mesela Türkiye'de gördük ki aslında dünyanın bir gerçeği bu. Kadınların bu sektördeki sayısı oldukça az. Çok fazla fırsatlar barındırıyor bu sektör ve neden kadınlar bunun içerisinde daha fazla olmasınlar? Ve Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte Binance Akademisi başlattık. Binance Teknolojide Kadın Akademisi başlattık. Ve en sonunda Hatay'a gittik biz. Hatay bölgesinde depremden etkilenen o güzelim üniversitede okuyan kızlarımıza 2 gün boyunca bir eğitim inisiyatifi sağladık. Bizimle birlikte çok kıymetli, bu alanda önemli olan eğitmenlerimiz geldiler, bizlerle birlikte katıldılar. Kızlarımıza çok güzel teknik eğitimler verdiler. Bizler motivasyonel orada konuşmalar yaptık kızlara. Toplumdan aldığını topluma vermek aslında bu çok önemli. Ve bizim gibi şirketler, topluluklarıyla büyüyen şirketler, biz topluluğumuza ne kadar iyi bakarsak, onlara ne kadar kıymet verirsek, onlar da her zaman bizim yanımızda oluyorlar. Bu çok önemli. Yani her şey ticari değil aslında. Bizim şirketimizin bakış noktası bu. 360 derece baktığımız zaman Binance değerlerine, iliklerine kadar gerçekten yaşayan ve çalışanlarına da enjekte eden ve çalışanların da hakikaten bunların yaşaması için onlara baskı değil, onlara teşvik eden bir şirket. Bu bizim en üst düzey yöneticilerimizden, şirketimizin kurucu ortaklarından gelen bir şey. Biz onları kendimize rol model olarak alıyoruz ve bunu da sürdürmeye çalışıyoruz. Harika. Peki genel olarak tabii konuştuk ama gelecek yıllarda hani yapay zekanın da artık oyuna girmesiyle birlikte birçok şey değişti. Dolayısıyla gelecek yıllarda sektörün ihtiyacı olacak yetenekler sence neler? 3 tane çok kısa buradan arkadaşlarımıza tavsiye verebilirim. Birincisi, teknik olarak kendilerini çok donanımlı hale getirsinler. Web3, kripto, blockchain, yapay zeka gibi konularda gerçekten çok derin bilgiye sahip olsunlar. Çünkü bu konular hala gelişmekte olan konular olduğu için ben bunu birazcık böyle doktorluktaki disipline benzetiyorum. Nasıl bir insan doktor oldum deyip hani bütün kitapları kapatıp şey yapmaz, sürekli onları okumaya devam ederler. Çünkü tıp bilimi dediğimiz şey sürekli gelişen bir şey. Şimdi bizim sektörümüz de böyle sürekli gelişiyor, sürekli yenilikler çıkıyor, sürekli inovasyonlar çıkıyor. Dolayısıyla birincisi çok derin bir teknik bilgiye sahip olmak. İsterseniz insan kaynaklarında çalışmak isteyin, isterseniz pazarlamada, isterseniz yazılım bölümünde. İkincisi, bu sektör yeni bir sektör olduğu için yanında
diğer yan sektörlerle sürekli birlikte el ele giden. Bunlar nelerdir? Mesela compliance dediğimiz uyum bölümü, finans, insan kaynakları, hukuk, pazarlama. Hangi alanda olursa olsun kişiler mutlaka bunlarla ilgili çok derin bilgiye sahip olmasalar da en azından orada bir anlayışa sahip olsunlar. Bulundukları coğrafya ile ilgili uyumluluk kriterlerini bilsinler. Bulundukları coğrafyanın politik, siyasi ya da ekonomik olarak o endüstriye nasıl baktığını, o endüstride neler yapabileceklerini muhakkak bilmeleri gerekiyor. Sonuncusu da seninle hep sohbetimizin başından beri değindiğimiz şey aslında çok hızlı bir sektör olduğu için kendilerini sürekli yenilesinler. Kişisel gelişim olabilir bu, teknik gelişim olabilir, geri bildirim almak, vermek konusunda olabilir. Sürekli bir gelişim içinde olsunlar. Verebileceğim 3 tane tavsiye umarım onlar için yardımcı olur. Çok teşekkürler, harika. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Benim için çok keyifli bir Ben de sohbetti. çok teşekkür ederim Elif. Ben de çok memnun oldum. Umarım verdiğimiz tavsiyeler arkadaşlarımız için, kariyerleri için çok faydalı olur. Umarım. Hoşçakalın.